Bir ayna insanların ölümüne neden olabilir mi? Bu, öyle bir ayna ki tüm polis teşkilatı onun peşine düştü ve aynanın çok tehlikeli olduğunu bildirdi. Gazete manşetleriyle insanları uyardı. Bu aynayı ve gizemlerini sizlerle ilerleyen bölümlerde paylaşacağım. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Bu video tüylerinizi ürpertebilir. Aynalar hakkında düşünceleriniz değişebilir, onun sırlarına şahit olabilirsiniz. Aynalar tarih boyunca her zaman insanların bir parçası olmuştu. Dünyanın en eski aynası Çatalhöyük'te bulundu. Milattan önce 6000 yılında yapılmış ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde ziyarete açık durumda. Her evde en az bir ayna bulunuyor. Genellikle kendimizi görmek için kullanıyoruz. Kimi insanların vazgeçilmezidir aynalar. Ama bazı insanlar da aynaların korkunç bir yüzü olduğunu söylüyor. Sizin de aynalar ile başınızdan bir olay geçtiyse yorum kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Aynalı bir odada bulunduğunuzda başkasının sizi izlediği hissi geliyor mu? Merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Bir ankette binlerce insan bu soruya izleniyorum cevabı vermiştir. Korku filmlerinde sürekli aynalar üzerinden korkutucu mesajlar verilir. Eminim siz de korku filmi izlerken gözleriniz ilk olarak aynalara gidiyor. Köy yerlerinde aynaların üzeri kapatılır ve cin vakalarının olduğu evlerdeki aynalar ulaşılamayacak yerlere saklanırdı. Bazı insanların da cin vakalarından sonra evlerindeki aynaları uzak bir yerde kırarak yaktıkları söyleniyor. Bunun sebebi ne olabilir diye sorar gibisiniz. Küçük bir araştırma yaptıktan sonra çok ilginç bazı şeylere ulaştım. Cinlerin aynaların bir geçiş kapısı olduğuna inanılıyor. Hatta bazıları bu aynalardan cinlerin bizi bir televizyon izler gibi izlediği düşünüyor. Bu varlıkların kendi alemlerinden bizim alemimize geçebildikleri söylüyorlar. Osmanlı döneminde aynalı kapaklar üretilirdi. İstenildiği zaman aynanın kapağı kapatılırdı. Tıpkı şu anda aynaların üzeri bir bez ile örtülmesi gibi. Eski aynalara sahip insanlar aynaların eski sahiplerini gördüklerini söylüyorlar. Bunlardan çoğu aynaların ölen sahipleri. Bu nasıl mümkün olabilir ki? Bazı araştırmacılar aynaların video kamera gibi bizi kaydettiklerini, sadece görüntülerin değil enerjilerimizin de aynaların içine hapsolduğunu söylüyor. Kulağa korkunç geliyor değil mi? Yüzyıllardır var olan aynaları bir düşünün. Kim bilir nelere şahit oldular. Eğer bu teori doğruysa uzun zamandır var olan aynalarda nelerin yansımasını göreceğiz. Birçok ülkede cenazeden sonra aynaların üzeri siyah örtüyle örtülür. Aynaların öteki dünyaya geçiş kapısı olduğuna inancı vardır. Ölen kişinin ruhu aynaları kullanarak tekrar geri gelir ve sonsuza kadar lanetlenir. Bazı toplumlar aynalar aracılığı ile büyü ve tılsım yapıyorlardı. Ayna, yapılan büyüler ile kötü enerjiyi kendine çekiyor, daha sonra ona bakanlara bu kötü enerjiyi yansıtıyordu. Tabi bunların hepsi bir teori fakat düşündürmüyor değil. Kimi insanlar eve sevilmeyen bir misafir geldikten sonra aynaları siler, sevilmeyen kişinin kötü enerjisini evden kovduklarına inanıyorlardı. Eski çağlarda mahkumlara aynalar ile işkenceler uygulanmış. Mahkum, aynanın karşısına kafası sabitlenerek bağlanır. Saatlerce aynaya bakması sağlanırdı. Bazen bunun günlerce sürdüğü söyleniyor. Bir süre sonra mahkumlar acı çekmeye başlıyorlar ve akıllarını kaybediyorlardı. Nasıl ürpertici şeyler gördüklerini anlamamız imkansız. Ama küçük bir deney yapabiliriz. Şimdi hazır olun. Sessizlikte ve karanlıkta aynada kendine bakanlar ürperdiğini söylüyor. Karanlık bir odada sadece yüzümüzü görecek şekilde aynaya yaklaşın ve 10 dakika boyunca yüzünüze bakın. Önce görüntünüz çarpıklaşmaya başlayacak, daha sonra aynadaki yüzün kendi yüzünüz olmadığı hissine kapılacaksınız. Bilim bunun sebebini yeni araştırmaya başladı. Eğer siz de bunu denediyseniz, yaşadığınız deneyimi yorum kısmından benimle paylaşabilirsiniz. Farklı coğrafyalarda aynalarla ilgili birçok inanış vardı. Bunlardan bir tanesi
ayna kıran bir kişinin 7 yıl boyunca uğursuzluğunun onun peşini bırakmayacağına inanılırdı. Evinize gelen başkasına ait bir ayna ile birlikte şanssızlık ve kötü şeyler geldiyse o aynayı evinizden uzak bir yere götürün ve gömün. Önceki sahiplerin yaşamışlıkları size gelmiş olabilir. Eğer söylendiği gibi aynalar enerjileri kendine hapsediyorsa onun bir başkasının yansıtması da doğal olacak. Aynaya bakarken bazen mutlu, bazen de mutsuz hissederiz. Acaba bunun sebebi de bu olabilir mi? Aynalar göremediğimiz kötü veya iyi enerjileri yansıtıyor olabilir. Televizyonun karşısındaki aynaya kumandayı tutarak bastığınızda hareket ettiğini göreceksiniz. Aynaları yüzlerce yıl önce şamanlar tedavide veya ayinlerde kullanıyordu. İnsanların sudaki kendi yansımalarına bakmasını istenirdi. Kendi yansımalarında neler gördükleri sorulur, gördüklerine göre farklı tedaviler uygulanırdı. Tedavi edilen bu insanlar akıl hastaları olabilir. Şimdi gelelim videonun başında bahsettiğim ayna olayına. Yaşanan olay öyle çok da eski zamanlarda yaşanmış değil. Yıl 1997. Yer Fransa. Bir sabah neredeyse bütün gazetelerde aynı manşet atılmıştı. Bu haberi yayınlatan Fransa Emniyeti. Habere göre bölge emniyet deposundan bir ayna çalınmıştı. Peki bu çalınan aynanın önemi ne olabilirdi de haber yapılsın? Fransa Emniyeti aynanın tam 38 kişinin ölümüne neden olduğunu söylüyordu. Ayrıca aynayı bulanların veya görenlerin derhal uzaklaşıp emniyete haber vermeleri isteniyordu. Bu nasıl mümkün olabilir? Bir ayna insanların ölümüne nasıl neden olabilir? Ayna Louis Arpo tarafından 1743 yılında yapılmıştı. Louis Arpo bir kara büyücüydü. Bu aynaya çeşitli büyüler yaptığı ve insanların da bu büyüden etkilenerek öldüğü düşünülüyor. Yapımından sonra aynayı bulunduran 38 kişi çeşitli nedenlerle kısa bir süre içinde ölmüştü. Kimilerinin cesedi aynanın yanında bulundu. Kimileri de aynada korkunç şeyler görüyordu. En ilginci Kraliçe Maria Antoniette'in başına gelenler olabilir. Aynaya ilk baktığında giyotine götürülen bir kız görmüştü. Bu görüntüden çok etkilenen kraliçe derhal aynanın saraydan çıkartılması emrini vermişti. Bu görüntü Kraliçe Maria'nın kendi görüntüsüydü. Birkaç yıl sonra kraliçe devrim meydanında kalabalığın önünde giyotin ile idam edildi. Aynalar konusunda inanışlar, yaşandığı söylenen olaylar gerçek mi bilinmez. Fakat aynalar hayatımızdaki gizemi her zaman koruyacak.